Doğa, bazen kendini etkileyici bir tablo gibi ortaya koyar. Sıcak mineralli suların yeryüzüne bıraktığı katmanlar, yüzyıllar boyunca oluşan bir doğa harikasını gözler önüne serer. Bu olağanüstü manzara, insanı sadece büyülemekle kalmaz, aynı zamanda tarih ve jeoloji arasında unutulmaz bir yolculuğa çıkarır. Pamukkale travertenleri, Türkiye'nin Denizli ilinde bulunan beyaz kalsit terasları ve doğal termal havuzlarıyla ünlü, dünya çapında tanınan bir doğa harikasıdır. Adını pamuk gibi beyaz görünümünden alan bu eşsiz oluşum, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alır ve antik Hierapolis kentiyle birlikte hem doğal hem de kültürel bir çekim merkezidir. Beyaz cennet olarak bilinen bu bölge, Denizli şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede, Ege bölgesinde Menderes Vadisi'nin kuzeyinde konumlanmıştır ve kolay ulaşımıyla her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlar. Yaklaşık 2700 metre uzunluğunda ve 600 metre genişliğinde bir alanı kaplar ve bu toplamda yaklaşık 160 hektar bir yüzey alanına denk gelir. Pamukkale travertenlerinin büyüleyici beyaz terasları, milyonlarca yıllık bir jeolojik serüvenin eseridir. Her şey, Batı Anadolu'daki Denizli Havzası'nda yaklaşık 23 milyon yıl önce Miyosen döneminde başlayan tektonik hareketlerle başladı. Afrika ve Avrasya levhalarının çarpışmasıyla oluşan bu bölge, Pamukkale fayı gibi aktif fay hatlarıyla şekillendi. Yer altındaki mermer ve kireç taşı gibi geçirgen kayaçlar, dağlardan sızan ve yılda ortalama 600 milimetre yağışla beslenen suları topladı. Bu sular, yerin 4 ila 5 kilometre derinliğinde, eski volkanik aktivitelerin kalıntısı olan magma odaları tarafından ısıtıldı. 200 ila 280 santigrat sıcaklıklara ulaşan bu sular, fay ve çatlaklardan yol bularak yüzeye yükseldi. Yüzeye çıkarken karbondioksit ve sülfür gibi gazlarla zenginleşen sular, yaklaşık 400 bin yıl önce traverten çökellerini oluşturmaya başladı. Bu çökeller, Pamukkale'nin ikonik teraslarını, sırtlarını ve kanallarını oluşturdu. Hepsi, 70 kilometre boyunca uzanan bir hidrotermal sistemin ürünü olarak ortaya çıktı. Peki, bu beyaz pamuksu manzara nasıl oluştu? Hangi süreçlerden geçti? İşte bu sorunun cevabı, suyun kimyasında yatıyor. Yer altında kireç taşlarından çözünen kalsiyum ve bikarbonat iyonları, sıcak suların yüzeye ulaşmasıyla bir dönüşüm yaşar. Bu bölgede 35 ile 100 derece arasında sıcaklığa sahip 17 adet sıcak su kaynağı bulunmaktadır. Yerin derinliklerinden 200 ila 280 derece sıcaklıklara ulaşan jeotermal sular, Pamukkale fayı boyunca yüzeye çıkarken 24 derece ile 69 derece arasında bir sıcaklığa soğur. Bu sıcaklık aralığı, suyun içindeki kalsiyum karbonatın çökelmesi için en uygun koşulları sağlar. Su ne fazla sıcak olup minerallerin çözünmüş kalmasına neden olur, ne de fazla soğuk olup çökelme sürecini yavaşlatır. Suyun pH değeri ve çözünmüş kalsiyum miktarı, traverten oluşumunun kimyasal omurgasını oluşturur. Pamukkale'nin termal suları, 6,2 ile 8,0 arasında değişen pH değerleriyle hafif asidikten nötre yakın bir karaktere sahiptir. Bu aralık, kalsiyum karbonatın çökelmesi için kritik bir denge sağlar. Yer altında kireç taşlarından çözünen kalsiyum iyonları, suyun yüksek bikarbonat içeriğiyle birleşir ve yüzeye çıktığında karbondioksit kaybıyla çökelme başlar. Bu kimyasal reaksiyon, suyun içindeki çözülmüş kalsiyumun bikarbonat iyonlarıyla birleşerek kalsit formuna dönüşmesiyle gerçekleşir. Çökelme süreci, özellikle sülfat ve klorür gibi anyonların varlığıyla desteklenir. Radon gibi elementler ise suyun kimyasal zenginliğini artırır. Bu hassas denge, her bir damlanın traverten teraslarını milimetre milimetre inşa etmesini sağlar. Böylece Pamukkale'nin göz kamaştırıcı beyazlığı ve doğal havuzları ortaya çıkar. Bu kristaller, 1 metreden 6 metre yüksekliğe kadar değişen basamaklı teraslar, petrifiye şelaleler ve doğal havuzlar oluşturur. Kuaterner döneminin son 2,5 milyon yılında hızlanan bu oluşum süreci, bugün bile devam ediyor. Pamukkale'nin 200 metre yüksekliğindeki uçurumdan fışkıran kaynaklar, her an bu eşsiz manzarayı yeniliyor ve dünyanın en büyük traverten yatağını canlı tutuyor. Travertenlerde yaşayan mikroorganizmalar, özellikle siyanobakteri, diatomlar ve yeşil algler gibi topluluklarla zengin bir çeşitlilik sunar. Bilimsel çalışmalarda 17 siyanobakteri türü, 16 diatom türü ve yeşil alglerin 5 türü tespit edilmiştir. Bu termofil mikroorganizmalar, 24 derece ile 69 derece arasında değişen su sıcaklıklarına uyum sağlamıştır. Sıcaklık düştükçe, mikrobiyal matların renkleri sarıdan pembeye,
ardından yeşile döner. Bu değişim, anaerolina gibi bakterilerin baskınlığını gösterir. Hidrojen, sülfür ve karbondioksit gibi gazlara dayanıklı olan bu organizmalar, traverten yüzeylerinde biyofilm tabakaları oluşturarak ekosistemin temelini kurar. Mevsimsel değişiklikler ve suyun akış hızıyla mineral konsantrasyonu, algal floranın dağılımını etkiler. Böylece Pamukkale'nin canlı dünyası dinamik ve renkli bir yapı kazanır. Fototrofik mikroorganizmaların hakim olduğu bu ekosistem, travertenlerin beyaz dokusunu renklendirirken biyolojik çeşitliliği de korur. Suyun mineral içeriği, romatizma, cilt hastalıkları, eklem iltihapları, dolaşım bozuklukları ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına karşı tedavi edici özellikler taşır. Travertenlerin oluşumu yaklaşık 400 bin yıl önce başlamış olsa da, bölgenin insanlık tarihindeki önemi, M.Ö. 2. yüzyılda Antik Hierapolis kentinin kuruluşuyla belirginleşir. Denizli Havzası'nda, termal suların iyileştirici gücünden faydalanmak isteyen Bergama Krallığı, Pamukkale'nin hemen yukarısında Hierapolis'i kurdu. Kutsal şehir anlamına gelen Hierapolis, sıcak su kaynaklarının sağlık ve dini ritüeller için kullanılmasıyla hızla bir çekim merkezi haline geldi. M.Ö. 133 yılında Roma İmparatorluğu'nun egemenliğine giren şehir, özellikle termal banyoları, tapınakları ve tiyatrosuyla ünlüydü. Travertenlerin beyaz terasları, o dönemde de ziyaretçileri büyülemiş ve Hierapolis'in hem dini hem de ticari bir merkez olarak yükselmesini sağlamıştır. Bu dönemde, termal suların çevresinde oluşan doğal havuzlar, elit sınıfların dinlenme ve tedavi merkezi olarak kullanıldı. Roma döneminde Hierapolis ve Pamukkale'nin ünü daha da yayıldı. Milattan sonra 1. yüzyıldan itibaren şehir, imparatorluk genelinden gelen ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. Milattan sonra 60 yılında yaşanan büyük bir deprem, şehri yıkmış olsa da Roma'nın zengin kaynakları sayesinde hızla yeniden inşa edildi. Apollon Tapınağı ve Cehennem Kapısı gibi kutsal alanlar, travertenlerin mistik atmosferiyle birleşerek tapınak rahiplerini ve gezginleri çekti. Cehennem Kapısı veya Plütonyum, toksik gazların yükseldiği bir mağara olarak, rahiplerin ritüellerle ölümle dans ettiği gizemli bir yerdi ve antik dünyada büyük bir merak uyandırıyordu. Pamukkale'nin termal suları, antik çağlardan beri cilt hastalıkları ve romatizma gibi rahatsızlıklara iyi geldiğine inanılan şifalı özellikleriyle ünlüdür. Bu nedenle Romalı soylular burayı bir sağlık merkezi olarak görmüştür. Kleopatra Havuzu, Pamukkale travertenlerinin içinde, antik Hierapolis kenti yakınlarında bulunan ve efsanelere konu olan doğal bir termal havuzdur. Adını, Mısır kraliçesi Kleopatra'nın bu sularda yüzdüğüne dair yaygın bir efsaneden alan havuz, antik Roma hamamlarının kalıntıları arasında yer alır ve 36 ila 39 derece sıcaklıktaki mineral bakımından zengin termal suyla doludur. Havuzun en dikkat çekici özelliği, dibinde yatan antik Roma sütunları ve taş kalıntılarıdır. Büyük bir depremle yıkılan bu yapılar, havuza eşsiz bir tarihi atmosfer katar. Milattan sonra 2. yüzyılda Hierapolis, Hristiyanlığın yayılmasıyla yeni bir kimlik kazandı. Aziz Filipus'un milattan sonra 80 civarında burada öldürüldüğüne inanılması, Hierapolis'i erken Hristiyanlık için kutsal bir yer haline getirdi. Travertenlerin çevresinde kiliseler ve manastırlar inşa edildi. Bu da Pamukkale'nin dini önemini artırdı. Ancak milattan sonra 7. yüzyılda artan depremler ve Bizans-Sasani savaşları Hierapolis'in yavaşça gerilemesine neden oldu. Yine de termal suların cazibesi sayesinde bölge terk edilmedi ve küçük ölçekli yerleşimler devam etti. Hierapolis, Anadolu'nun en geniş ve en görkemli antik mezarlıklarından birine ev sahipliği yapmaktadır. Bu da bölgenin sağlık merkezi olarak ünlü olduğunu ve hasta kişilerin çok sayıdaki ziyaretini kanıtlar. Bu bölge, Orta Çağ'dan itibaren Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde farklı roller üstlendi. 13. yüzyılda Türklerin bölgeye hakim olmasıyla travertenler ve çevresi yerel halk tarafından Pamukkale olarak adlandırılmaya başlandı. Osmanlı döneminde termal suların tedavi amaçlı kullanımı devam etti. Ancak Hierapolis'in antik yapıları büyük ölçüde harabe haline geldi. 19. yüzyılda Batılı seyyahların Anadolu'ya ilgisinin artmasıyla Pamukkale'ye dair ilk seyahatname ve çizimlerde travertenlerin büyüleyici güzelliği vurgulandı. Bu, bölgenin uluslararası farkındalığını artıran ilk adımlardı. 20. yüzyılın ortalarına kadar Pamukkale, yerel bir cazibe merkezi olarak kaldı.
Ancak 1970'lerden itibaren turizmin artmasıyla uluslararası bir üne kavuştu. Geçmişte, 20. yüzyılın ortalarında artan turizmle birlikte travertenler üzerine inşa edilen oteller, araç trafiği ve kontrolsüz ziyaretçi akını, suyun kirlenmesine ve beyaz terasların sararmasına neden oldu. Özellikle termal suların doğal akışının engellenmesi, ekosistemi ve traverten oluşumunu tehdit etti. Bu zararları önlemek için 1988 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınmasının ardından sıkı önlemler devreye girdi. Oteller yıkıldı, araç girişi yasaklandı ve ziyaretçiler için yalınayak gezilen özel yürüyüş yolları oluşturuldu. Bugün, Pamukkale'nin korunması için termal su akışı kontrollü bir şekilde yönetiliyor. Düzenli bakım ve temizlik yapılıyor. Ayrıca bilimsel araştırmalarla ekosistemin sağlığı izleniyor. Pamukkale'nin jeotermal kaynakları, traverten oluşumunun ötesinde, denizli çevresinde elektrik üretiminde kullanılan önemli bir enerji potansiyeline sahiptir. Bölgedeki sıcak su kaynakları, 200 ila 280 dereceye ulaşan rezervuar sıcaklıklarıyla jeotermal enerji santralleri için ideal koşullar sunar. Denizli'de, özellikle Kızıldere ve çevresinde kurulu jeotermal santraller, bu sıcak suları kullanarak türbinleri çalıştırır ve elektrik üretir. Örneğin, Kızıldere Jeotermal Santrali Türkiye'nin en büyüklerinden biridir ve yaklaşık 100 megawatt kapasiteye sahiptir. Bu enerji, hem çevre dostu bir alternatif sunar, hem de bölgenin tarım ve seracılık gibi sektörlerini destekler. Bugün Pamukkale travertenleri, her yıl yaklaşık 2,5 milyon ziyaretçiyi kendine çeken, Türkiye'nin en gözde doğal ve kültürel miraslarından biri olarak öne çıkmaktadır. Yepyeni belgeseller ve daha fazla bilimsel içerik için abone olmayı unutmayınız.